Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iftar sofralarına çok yakışacak, çıtır çıtır taptaze, fırında sıra beklemeden evde kolayca evdeki malzemelerle yapabileceğimiz Ramazan pidesi tarifiyle geliyorum. Üstelik bir tariften 2 tane pide çıkıyor. Dilerseniz yapımına geçelim. Instant mayamızı kasemize döküyoruz. 1 yemek kaşığı zeytinyağımızı da mayamızın üzerine ekliyoruz. Ardından 1 çay kaşığı toz şeker, onu da ekliyoruz. Hemen bunların ardından 500 ml ılık su ekleyeceğiz. İlk önce 200 ml'sini ekliyorum. Ardından 300 ml'sini ekliyorum. Ve bu malzemeler karışana kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Ve mayamızın birazcık kabarıp yükselmesi için üzerini kapatıp beklemeye alıyorum. Ne zaman böyle maya yükselmeye başladı açıp devam edebiliriz. Şimdi 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu ekleyeceğiz hamurumuza. Ardından azar azar unumuzu ekliyoruz. İlk önce 5 su bardağı kadar unumu ekledim. Daha sonra ilave yapacağım. Hamura koyduğunuz un ölçüsü miktarı arkadaşlar kullandığınız unun çeşidine göre, markasına göre farklılık gösterebilir. Ben evde kek, kurabiye yaparken kullandığımız pastalık undan kullanmıştım. O yüzden benimki toplamda 7,5 su bardağı kadar bir un oldu hamur için, ama sizinki belki değişiklik gösterebilir. Ona göre kontrollü yapmanızı öneririm. Eklediğim 5 su bardağının üzerine 2,5 su bardağı daha ekledim. Arkadaşlar toplamda 7,5 su bardağı unu ekleyip iyice yoğuruyorum. Yani böyle çok aşırı sert olmasın ya da çok aşırı sıvı kalmasın hamurunuz. Çünkü beze yaparken böyle yuvarlamanız gerekiyor. Şimdi iyice yoğurduğum hamuru un serptiğim silikon matın üzerine alıyorum. Ve beze yapmak için hamuru biraz toparlayacağım. Şimdi bir tariften 2 tane pide çıkaracağız dedik arkadaşlar. O yüzden hamurumuzu ortadan 2'ye bölüyoruz. 2 tane beze yapacağız. Her bir beze 1 tane pide için. Ve şimdi yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsilerimizin üzerine galeta unumuzu döküyoruz. Daha önce galeta unu yapımıyla alakalı kanalımda bir video paylaşmıştım arkadaşlar. Evde galeta unu nasıl yapılır diye, merak ediyorsanız ona da bakabilirsiniz. Diğer tepsiye de döküyorum aynı şekilde galeta unumu. Ve şimdi bezemi toparlamaya başlıyorum. Bu
şekilde bezeleri toparlayacağım. Tepsiye koyacağım. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum ve tepsiye mayalanması için bırakıyorum. Mayalanma aşamasında arkadaşlar üzerine örtü gibi bir şeyle örterseniz daha iyi olur. Mayası da daha aktifleşir yani. Mayalanma işleminden sonra şimdi şekil verme aşamasına geliyoruz. Şöyle parmaklarımla hafif hafif açıyorum pidemi. Dilerseniz farklı şekillerde de olur. Ya da ne bileyim daha da inceltebilirsiniz. Ben bu boyutlarda bıraktım ortalama olarak. Bir tane yumurta sarısı dökeceğim hamurun üzerine ve onu her yerine dağıtacağım pidemizin güzel kızarması için. Şimdi parmaklarımla şekil veriyorum. Etrafına böyle bir tane çember geçiyorum. Ve diğer kare şekillerini yapmak için devam ediyorum. Diğer bezemizde de aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Aynı şekilde bitirip fırına süreceğiz. Şimdi üzerini süslemek için 2 tatlı kaşığı susam ve 1 tatlı kaşığı çörek otunu pidemin üzerine döküyorum. Şimdi size böyle fırına sürmeden önceki son halini gösteriyorum. 220 derecede alt üst ayarda 20 dakika kadar pişiriyoruz. Ve görüyorsunuz dumanı üstünde pidemiz pişti. Bir de nasıl piştiğini göstermek için bir doku testi yapalım dedik. Ön arkalı gösterdik ve içini göstereceğiz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı iftarlar.